The Economist dergisi geçmişten günümüze pek çok görsel yayınladı. Bu görsellerin çoğunda bilgiler ve bilgilerin ardından bazı mesajlar verildi ve bugün başka bir görsel yayınladı. Evet dostlar, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Emin olun ki bazı noktalarda çıkarımlarıma hak vereceksiniz. Bu videonun metnini görselin yayınladığı gün yazdım ve o gün bitirdim. Fakat video haline getirmedim. Daha sonrasında bu yazdıklarımın birkaçı ileriki günlerde bana çok daha mantıklı ve gerçekçi geldi. Hazır dediklerimin birkaçı gerçeğe dönüştüğüne göre bu metni ilk yazdığım halde hiç değiştirmeden videoya dönüştüreyim dedim. Uzun bir video olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün bu görselleri inceleyeceğiz ve hep birlikte akıl yürütmeye çalışacağız. Evet, ama bu görseller neden önemli? Neden görseli inceleme gereği duyuyoruz? Ondan bahsedelim. Öncelikle The Economist dergisinin sahiplerinin Rothschild ailesi olması ve bunun dışında bu derginin yayımladığı dergi kapaklarına bakarsak bu yayımlanan kapakların sıradan görseller olmadığına, öylesine göz gezdirenlerin üstünkörü birkaç mesajı anlayacağı, ancak biraz daha dikkatli bakınca daha derin gizli detayları görebileceğini belirtmek isterim. Bir sonraki felaket ve bundan nasıl kurtulur? Nasıl kurtulacakmışız acaba, merak etsin. Şu anki felaket korona henüz bitmeden diğer felakete odaklanmaları biraz göz korkutuyor. Görselin ön planında ebeveynler ve çocuk. Hemen yanında da bir kedi bulunmakta. Ebeveynlerde birer maske bulunuyor. Ama bu bildiğimiz korona için takılanlardan değil. Nükleer sızıntı ve patlamalar olduğunda takılan ve insanın kafasını çevreleyen maskelerden. Dikkat çeken şey şu ki anne, baba ve kedide bu maske bulunurken çocukta maske yok. Çocuğun derdinin bambaşka olduğunu kafasındaki askeri kastan anlayabiliyoruz. Çocuk yeni nesli temsil ederken bu yeni neslin en büyük derdinin savaş olacağını öngörebiliriz. Ve vücut dillerine bakalım. Ebeveynlerin ikisi de sırtını yaslamış ve gayet rahat bir pozisyonda oturuyor. Ancak çocuk ellerini oturduğu yere koymuş ve ayaklarından sanki oradan kalkmak istiyor gibi bir pozisyonda olduğu gözüküyor. Yani tüm aile üyeleri böylesine rahatken çocuğun bu endişesi gelecek tehlikenin öncekinden daha çok endişe yaratacağını bize anlatıyor. Oradaki kedinin o maskeyle orada ne yaptığını pek anlayamadım. Ön plandaki detaylar bu kadar. Siz de gördüğünüz ve fikir yürüttüğünüz detayları yoruma yazabilirsiniz. Şimdi geçelim arka plana. Arkada birçok tablo mevcut. Soldan sağa doğru başlarsak en solda bir domuz görüyoruz. Bunun tam olarak ne ifade ettiğine anlam veremedim. Ancak domuz gribinden sonra domuzlarla alakalı başka bir ifade içerebilir. Evet, bu yazıyı yazdıktan sonra, yani tam bir hafta sonra bugünlerde Çin'de domuz gribinin yeni türü olan bir virüs ortaya çıkmış. Yani daha henüz video hazırlamadan en soldaki tablonun gerçeği ortaya çıkmış bile. Ve hemen diğer tabloda bir yanardağın patladığını görüyoruz. Bu tüm görselde içime en çok korku salan görüntü. Çünkü dünya üzerinde 500-600 tane aktif volkan var. Ve bu yıl büyük bir volkan patlaması hepimiz için çok kötü olacaktır. Neden mi? Size Endonezya'da 1883 yılında patlayan yanardağından bahsedeyim. Bu patlamada püskürmeler 20 kilometreye kadar ulaştı ve atmosferin içerisine çıktı ve kül tüm dünyayı kapladı. Dağın bir kısmı heyelan ile okyanusun içine düştü ve dev tsunamiler oluştu. Bir anda 40.000 kişi hayatını kaybetti ve o tsunamiler kıtalar arası seyahat etti. Evet, şimdi etkisini biraz da olsa anlayabildiniz mi? Bir diğer tabloda küresel ısınma var. The Economist dergisi daha önce de bu konuya farklı şekillerde değindi. Ancak herhangi bir önlem alınmadığı, insanların buna kayıtsız kaldığı ortada. Ne yazık ki bile bile dünyaya geri dönüşü olmayacak büyük zararlar veriyoruz. Diğer tabloda dünyaya yaklaşan bir meteor var. Bu meteor NASA'nın açıklamasına göre potansiyel tehlike olarak sınıflandıran 1998 OR2 isimli göktaşı olabilir. Nisan ayında dünyaya yakın bir konumdan geçmiş, yani bizi teğet geçen bu göktaşı söz konusu olabilir. Biz o göktaşından bahsedildiğini umalım. Başka bir seçeneği düşünmek bile istemeyebiliriz. Yukarıda bir saat var. Saatin nasıl hayatta kalınır yazısının altında olması kanımca bir anlamı var. O uçan hayvanların ördek olduklarına eminim. Hayvanlar için yapabileceklerimiz için zamanın az kaldığına bir gönderme olabilir diye düşünüyorum. Bu tabloya çok takılmaya gerek yok. Biyolojik imgelerden oluşuyor. Koronayla bağdaştırabiliriz. Hemen yanındaki tablo, evet, bu plütonyum bombasına ne kadar benziyor değil mi? Plütonyum, nükleer silahların ham maddesi olarak kullanılan ve bilinen en toksit, en radyoaktif elementlerden biridir. Die Welt gazetesinde 2014 yılında Hans Rühle imzasıyla çıkan bir makalede Türkiye'nin gizli bir atom bombası programı yürüttüğü iddiasında bulunmuştu. Rühle, nükleer atıklardan kurtulmak
kurtulma tüm dünyada büyük bir sorun olarak görülüyorken Türkiye yakıt çubuklarını elinde tutmak istiyor diyerek Türkiye plütonyum bombası üretmek istiyor diye belirtmesi dikkat çekmişti. Bu konunun Türkiye tarafı bu. Nükleer silahların dünya çapında rolünün ne olacağını, neler olacağını zamanla öğreneceğiz. Bu görsel ile bu çok benziyorlar değil mi? Burada güneş patlamalarından bahsedilmekte. Büyük bir patlama olması bize çok etkisi olmasa da dijital bir kaosu beraberinde getirir. Patlama sırasında çıkan ışınlar dünyaya ulaştığında tüm elektronik cihazları kullanılmaz hale getirebileceği, elektrik şebekesinin çökebileceği, radyo, televizyon, telsiz ve internet iletişiminin sekteye uğrayabileceğini biliyor muydun? Evet, görseldeki detayları kendimce yorumladım ve akıl yürüttüm. Benim atladıklarımı veya kendi görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Şimdi de alt başlıklara bakalım. İsrail'in ihlak kararından söz edilmiş. Bu içerikte İsrail'in ihlak risklerini hafife aldığını belirttiğini görüyoruz. İsrail Başbakanı'nın Batı Şeria'nın bir bölümünü alma planı olduğunu biliyoruz. Netanyahu'nun böyle bir planı var ancak bu ihlakın kolay olmayacağını biliyoruz. Ve bu yazıda Netanyahu'nun maliyetleri küçümsediğini ve İsrail'in geleceği hakkında bir kader seçime yaklaştırdığını yazıyor. Netanyahu Batı Şeria'nın %30'unu almayı planlıyor ve bu karar dergide de yazıldığı gibi çok da kolay olmayacaktır. Bir diğer alt başlık ticari mülkiyet belası. Haberde çoğu kiracının bu korona sürecinde kirasını ödemeyi reddettiği ve tam bir kaos ortamı olduğu belirtiliyor. Bu şahsen benim de yaşadığım bir problem. Çoğu üniversiteli gibi ben de ev sahibiyle üniversite süresince bir sözleşme imzaladım. Ama koronadan dolayı memleketime dönünce kalmadığım bir evin kirasını ödemek zorunda kaldım. Ama tüm sıkıntı bu değil. Artık gayrimenkul, güvenli, yavaş hareket eden bir varlık sınıfı olmaktan çıkıp inceleme ve aktif yönetim gerektiren öngörülemeyen bir sınıf haline gelmiştir. Bu durumun en çok gayrimenkulden başka bir yatırım bilmeyen ülkemiz insanını etkileyeceğinden eminim. Bir diğer alt başlığımız. Uygurlara karşı çıkamayan tek lider Donald Trump değil ve hemen altında Çin Müslümanları eziyor. Dünya konuyu değiştirir. Çin'in Uygur Türklerine ne zaman bir ırkçılığı, eziyeti olsa dünyanın gündemi değişiyor ve bu konu hakkında dünya lideri diye adlandırdığımız kimsenin ses çıkarmaması bizi düşündürüyor. Bu konu hakkında Trump yapılacak doğru şey sözünü kullanıyor. Bay Xi, Trump'a kampların terörizmi engellemek için gerekli olduğunu ve kamptaki insanların tehlikeli eğilimler gösterdiğini söylemiş. Trump bu durumda biraz kandırılmışa benziyor ve yazının son kısımlarında Bay Trump bunları görmeliydi. Briefing belgelerini her zaman okumuyor yazısı göze çarpıyor. Burada anlatılmak isteneni sizlere bırakıyorum. Fortnite olimpiyatları. Günümüz gençlerinin herkesin bildiği gibi artık futbol, basketbol izlemekten ziyade oyun videoları izliyor. Hatta 16-19 yaş arası İngiliz erkeklerin sadece %28'i herhangi bir geleneksel canlı spor izlediği, %57'si video oyunları oynadığı söylenmiş. Güzel bir noktaya değinilmiş. Artık insanlar dijital sporlara daha ilgili ve dijital olimpiyatların geleneksel olimpiyatlardan daha fazla izleneceğini düşünüyorum. İsterseniz saçmalık deyin ya da tablodan veya alt başlıklardan anlamlar çıkarın. Bu tamamen size kalmış. Bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.